Merhaba sevgilin olmuş çocuk ailesi. Nasılsınız bakalım? Enerji dolu musunuz? Ben Ayşe. Bugün yine harika bir maceraya atılmak için buradayız. Eğer kanalımıza henüz abone olmadıysanız hemen şimdi abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın ki bu eğlenceli ve öğretici maceralarımızı kaçırmayın. Hazır mısınız? Çünkü bugün akıl, zeka ve biraz da muziplikle dolu bir hikayeye konuk olacağız. Bugün sizlere Türk masallarının en sevilen, en akıllı kahramanlarından birinden bahsedeceğim. Keloğlan. Keloğlan'ı tanımayan var mı aranızda? Hani şu kel kafalı, yamalı elbiseler giyen ama aklı pırıl pırıl olan çocuk var ya, işte o. Keloğlan çoğu zaman fakir ama gönlü zengin bir delikanlı. Peki onu neden bu kadar çok seviyoruz dersiniz? Çünkü o zekasıyla her zorluğun üstesinden gelir, kurnazlığıyla kötüleri alt eder ve her zaman iyiliğin kazanmasını sağlar. Onun hikayeleri bize aklın, düşünmenin ve yaratıcılığın ne kadar önemli olduğunu gösterir. Bazen en güçlü kaslara sahip olmak ya da en zengin olmak önemli değildir. Önemli olan doğru zamanda doğru şeyi düşünmektir, öyle değil mi? Tıpkı Keloğlan gibi. Bugün sizlere Keloğlan'ın başına gelen öyle bir olayı anlatacağım ki onun ne kadar akıllı olduğunu bir kez daha anlayacaksınız. Hazırlanın çünkü bu hikaye sadece eğlenceli değil, aynı zamanda size de yeni fikirler ilham verecek. Gelelim Keloğlan'ın en akıllı planına. Bir zamanlar uzak bir köyde Keloğlan annesiyle birlikte yaşarmış. Köyün başındaysa çok huysuz, çok açgözlü bir bey varmış. Bu bey, köy halkından sürekli yeni vergiler ister, onları zor durumda bırakırmış. Bir gün bey öyle bir şey istemiş ki köy halkı ne yapacağını şaşırmış. Demiş ki, bana bir sepet dolusu gülümseme getireceksiniz. Eğer getiremezseniz hepinizin tarlalarını elinizden alırım. Köylüler şaşkınlık içinde birbirlerine bakmışlar. Gülümseme nasıl sepete konulur ki diye fısıldaşmışlar. Kimisi bu bey iyice aklını kaçırdı demiş, kimisi şimdi ne yapacağız diye endişelenmiş. Herkesin yüzü asılmış, gözleri dolmuş. Çünkü gülümseme diye bir şeyi sepete koymak imkansızmış. Sizce de öyle değil mi? Bir çiçeği, bir elmayı koyabiliriz ama gülümsemeyi nasıl yakalayıp sepete dolduracağız? İşte tam da bu umutsuzluk anında Keloğlan öne çıkmış. Merak etmeyin, ben bir yolunu bulurum demiş. Köylüler önce inanmamışlar. Sen mi bulacaksın Keloğlan? Bu imkansız demişler. Ama Keloğlan'ın gözlerinde pırıltılı bir ışık varmış, sanki çoktan bir şeyler düşünmüş gibi. Ertesi sabah Keloğlan elinde boş bir sepetle beyin huzuruna çıkmış. Bey, Keloğlan'ı görünce alaycı bir şekilde gülmüş. "Nerede benim gülümsemelerim Keloğlan, yoksa getiremedin mi?" diye sormuş. Keloğlan hiç bozuntuya vermeden gülümseyerek beye bakmış. "Elbette getirdim beyim, hatta sepetim ağzına kadar dolu." demiş. Bey daha da meraklanmış. "Nerede o zaman, göster bana." diye hiddetle bağırmış. Keloğlan sepeti yere bırakmış ve beye dönmüş. "Beyim, gülümseme öyle elma gibi, armut gibi sepete konulacak bir şey değildir. Gülümseme kalpte başlar, yüzden taşar. Ben de size en güzel gülümsemeleri getirmek yerine onları sizin için burada şimdi yaratmaya geldim." demiş. Bey kaşlarını çatmış. "Ne demek istiyorsun sen?" diye sormuş. Keloğlan başlamış anlatmaya. Önce beye köydeki komik bir olayı, sonra bir hayvanın yaptığı şapşal bir hareketi, sonra da kendi başından geçen ufak bir sakarlığı anlatmış. Keloğlan öyle güzel, öyle neşeli anlatıyormuş ki bey önce hafifçe tebessüm etmiş, sonra kıkırdamış, en sonunda da katıla katıla gülmeye başlamış. Kahkahaları bütün avluyu doldurmuş. Bey o kadar çok gülmüş ki gözlerinden yaş gelmiş. Keloğlan beyin kahkahaları arasında sepetini göstermiş. "İşte beyim," demiş. "Sepetiniz ağzına kadar gülümsemelerle dolu. Hatta bakın o kadar çok gülümseme oldu ki sepetten taşıyorlar bile." Bey gülmekten yanakları kızarmış, Keloğlan'ın zekası karşısında şaşkına dönmüş. O an anlamış ki Keloğlan haklıymış. Gerçek gülümseme sepetlere sığmazmış, onu ancak yaşayarak, hissederek bulabilirmişiz. Bey, Keloğlan'ın bu zekasına hayran kalmış ve köy halkından istediği bu anlamsız vergiden vazgeçmiş. Köylüler, Keloğlan'ın zekası sayesinde büyük bir dertten kurtulmuşlar ve onu alkışlamışlar. Keloğlan'ın bu planı sadece bir sorunu çözmekle kalmamış, aynı zamanda beye de önemli bir ders vermiş. Bazen en büyük hazine altın ya da gümüş değil, içimizdeki neşe ve onu başkalarıyla paylaşabilme yeteneğidir. Öyle değil mi çocuklar?
Gördünüz mü sevgili çocuklar? Keloğlan sadece zekasıyla değil, aynı zamanda iyi kalpliliği ve neşesiyle de herkesin derdine çare buldu. O, imkansız gibi görünen bir görevi bile farklı düşünerek ve yaratıcılığını kullanarak başardı. Bu hikaye bize ne öğretiyor biliyor musunuz? Hayatta karşılaştığımız her zorluğun bir çözümü olabilir. Önemli olan pes etmemek, farklı yollar denemek ve kafamızı çalıştırmak. Keloğlan gibi siz de bazen bir sorunla karşılaştığınızda acaba bunu nasıl farklı yolla çözebilirim diye düşünebilirsiniz. Bir şeyi ezberlemek yerine neden böyle oluyor diye sormak işte bu gerçek zekanın başlangıcıdır. Tıpkı Keloğlan'ın gülümsemeyi sepete koymak yerine beyi güldürerek sepeti gülümsemelerle doldurması gibi. Unutmayın, en büyük güç kaslarımızda değil, beynimizdedir. Okulda öğrendikleriniz, yeni bilgilerle tanışmanız ve etrafınızdaki dünyaya merakla bakmanız sizi Keloğlan gibi akıllı ve çözüm odaklı bireyler yapar. Her zaman merak edin, sorular sorun ve çözüm yolları arayın. Bugünkü akıl dolu Keloğlan maceramızın sonuna geldik sevgili Ne Olmuş Çocuk dostları. Umarım hem çok eğlendiniz hem de aklın ve zekanın gücünü bir kez daha anladınız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve Ne Olmuş Çocuk kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece bir sonraki heyecanlı ve öğretici maceramızı kaçırmazsınız. Kendinize çok iyi bakın, aklınızla nice güzel şeyler başarın. Hoşça kalın.